Eğer S23F alacaksanız mutlaka bekleyin derim. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber ülkemize yeni giriş yapan Galaxy S23F hakkında konuşacağız. İlk olarak fiyatlardan başlayayım. S23F 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla 600 Euro'dan başlıyor. Samsung'un ülkemize özel fiyatlandırmasıyla da S23F'yi 24.000 TL'ye alabileceğiz. 256'ya çıktığımızda da fiyat 26.000'e çıkıyor ve bu fiyatları alınır mı son bölümde konuşacağız. Detaylı incelemesi de yakında kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak tasarımla başladığımızda arka taraftan baktığımız zaman S23F oldukça şık bir şekilde önümüze çıkıyor. Burada kamera modülü, malzeme kalitesi ve genel hissiyat açısından S23'e oldukça yakın bir cihaz. Şu ana kadar Samsung'un S serisindeki Fan Edition cihazlarında hep plastik çerçeveler gördük. Tasarımsal açıdan gayet şık gözükse de elinize aldığınızda plastik çerçeveleri net bir şekilde hissedebiliyorduk. Nihayet S23F ile birlikte S serisindeki bu ayrım artık kalkmış durumda ve metal çerçeveleri burada da görebiliyoruz. S23F önceki modellerden net bir şekilde sıyrılıyor. Ancak ön tarafa baktığımızda gerçekten bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyoruz. Burada oldukça kalın çerçeveler bizleri karşılıyor. Evet, malzeme kalitesi, dayanıklılık arka taraftan gayet iyi bir cihaz olsa da çerçevelerin bu kadar kalın olması beni biraz üzdü. 8.2 mm kalınlık ve 209 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullanırken elimizi uzun süreli kullanımlarda kesinlikle yoracak bir cihaz. Bunun dışında renk seçenekleri oldukça canlı. Nane, pembe, beyaz, siyah, turuncu renkleri burada görebiliyoruz. Açıkçası bence siyah renk cihaza daha farklı, daha premium bir hava katıyor. Evet, çerçeveler kalın fakat ekran tarafında oldukça başarılı bir telefonla beraberiz. 6.4 inç dinamik AMOLED 2X panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi burada görebiliyoruz. Baktığımız zaman HDR10 Plus desteğiyle de ekrandaki renk doygunluğu, genel renk başarımı ve kontrast oranı olarak da bu fiyat bandındaki en iyi ekran diyebilirim ve 1450 nitlik maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Hem parlaklık hem de görsel deneyim açısından bu ekran amiral gemisi sıfatını net şekilde hak ediyor. Çerçevelerin kalın olması, A54'e ön taraftan benzemesi bence bu cihazı alınmaz yapacak bir detay değil. Burada en önemli kısım ekran kalitesi. Bu noktada da rakiplerinden geri kalır bir yanı yok. Apple tarafında yıllarca kalın çerçeveler ve büyük çentikler kullanmış birisi olarak da %83'lük ekran kasa oranıyla S23F'ye yerden yere vurulacak bir cihaz değil. Evet, tasarım açısından bir dezavantaj ama deneyim yönünde çok büyük bir problem değil. Bence can alıcı nokta S23F'nin işlemcisi. İşlemci kısmında Exynos 2200 Yonga setini görüyoruz ve bu işlemcimize 8 GB RAM'de eşlik ediyor. Ancak soğutma sistemi yönünde S22'den daha gelişmiş bir telefonla karşılaşıyoruz. Özellikle de genel kullanımda bize bir ısınma problemi yaratmıyor. Performans konusunda da 8 Gen 1'den çok geri kalır bir yanı yok. Özellikle de oyun tarafında 60 FPS'i çok rahatlıkla verebiliyor. Peki performans olarak yeterli. Isınma problemi de yoksa S23F'nin performans olarak geride kaldığı nokta ne derseniz kesinlikle fiyatı. Çünkü bu fiyat bandında Snapdragon 8 Plus Gen 1 kullanan Poco F5 Pro, Galaxy Z Flip 4 gibi cihazları rahatlıkla bulabiliyoruz. Bunların dışında daha uygun fiyatlı şekilde de Poco F5 7 Plus Gen 2 işlemcisiyle S23F'den net şekilde daha iyi. Ama S23F'nin de öne geçtiği en önemli alan kameralar diyebilirim. Rakiplerine oranla artısı kamera tarafında. 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığında OIS desteğini bünyesinde barındıran piyasadaki en güçlü kameralardan birini görebiliyoruz. HDR10 Plus odak takibi gibi profesyonel özelliklerle de beraber geliyor ve bu kamerayla beraber 4K 60 FPS videoları rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Ama yardımcı kameralar S21F ile birebir aynı. 12 megapiksellik ultra geniş ve 8 megapiksel telefoto, 30x dijital, 3x'de optik zoom yapabilen bir kameramız var. Ön tarafta ise S22 ve S23 ile aynı ön kamerayı görüyoruz. 10 megapiksellik ve 4K 60 FPS çekim yapabilen
gelen güzel bir ön kamera S23FE'ye konumlandırılmış. Açıkçası genel kamera deneyimiyle bu fiyat bandının en iyi telefonu diyebilirim. Özellikle ana kamerayla hem gece hem de gündüz çekimleri oldukça başarılı bir şekilde önümüze çıkıyor. 4500 mAh batarya, 25 Watt kablolu, 15 Watt'ta kablosuz şarj desteğiyle beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını da söyleyeyim. Ve batarya olarak beni asla memnun etmeyen S22'den daha iyi bir batarya performansına sahip. S23FE eğer gün içinde çok fazla oyun oynamıyorsanız bir gününüzü çok rahat bir şekilde çıkartabilecek bir deneyim sunuyor. Çok yoğun bir kullanıcı değilseniz batarya olarak da üzecek bir telefon değil. Android 13 ve One UI 5.1 arayüzünü S23FE'de görebiliyoruz ve 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Arayüz tarafında oldukça stabil ve güncelleme desteği olarak da dolu bir cihaz. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine de sahip. Kablosuz bağlantılarda da en güncel teknolojileri görebiliyoruz. Wi-Fi 6'ya, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteği S23FE'de bulunuyor ve tabii ki suya ve toza karşı da IP68 ile yani 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Eğer S23FE alacaksanız mutlaka bekleyin derim. Evet, gerçekten şu anki dolar kuruna oranla da uygun bir fiyatta geldi. Ama bu fiyatların daha da aşağı geleceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer aceleniz yoksa S23FE'nin fiyatları S22 seviyesine gelecek. Dostlar, şimdi son bir değerlendirme yapıp tüm artı ve eksileriyle konuşalım. S23FE işlemcisi ve kalın çerçeveleriyle bir adım geriye düşerken kamera ve batarya olarak da rakiplerinin üstünde. Eğer Samsung alacaksanız Galaxy S22'den daha iyi bir batarya ve daha uzun bir güncelleme almış oluyoruz. Çerçevelere çok takık değilseniz, çok fazla oyun oynamıyorsanız kameraları, malzeme kalitesi ve ekran yönünde de sizi fazlasıyla memnun edecektir. Bunlara ek olarak eSIM desteğimiz de var. Yani bu sayede çift hatlı bir şekilde telefonu kullanabileceğiz. Son olarak da S23FE'ye 10 üzerinden bir not verirsem benden 7 puanı aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? S23FE sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıca Galaxy S23 ile de bir kıyaslaması gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.